Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel angora bir ipim var. Onunla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 4. İlmek sayısını ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şişime 19 ilmek aldım. 3 model anlatacağım. 3 dilim üzerinden yani. Şöyle göstereyim. 5 ilmek, sonuna 4 ilmek ekliyorum. Toplamda 19 ilmeğim var şişimde. Bir de arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Lastiksiz başlayacağım. O bir sıra yapmamın amacı da o. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzündeyim. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Sıradaki 3 ilmeği şöyle alıyoruz. 3. ilmeği diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Burada kaldı 2 ilmeğimiz. Şöyle yakın göstereyim. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Bir kez artırma yaptım. Daha sonra diğer ilmeğimi de düz ördüm. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Burada eksilme olmadı. Devamında 2 ilmek ters. Şu 3 ilmeği aldık. 3. ilmeği, bakın şu 3. ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım, yani artırma yaptım. Diğerini de düz ördüm. 3 ilmekten yine 3 ilmek elde etmiş olduk. Burada bir tane eksiltmiştik. Yukarıda tekrar onu artırarak tamamladım. 2 ilmek ters. 3 ilmeği şöyle tuttum. 3. ilmeği diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Birinci ilmeği düz ördüm. Bir kez artırma yaptım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Kenarda kalan 2 ilmeğimi ters ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım şu şekilde. 2 ilmek düz, arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi, yani 2 düzümüz vardı, 2 düz ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimi de ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. 2 düz, 3 ters. Sıra sonunda 2 düzle bitirdim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde yaptığımız işlem bu. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters. Şurada 3 tane düzümüz var. Birinci düzümü ördüm. Düz olarak. Bir artırma yaptım. Ortadaki ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım ve sıradaki düzümü de ördüm. Burada 5 düzümüz oldu. Bakın, yani 5 ilmeğimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ters.
Bir düz ördüm. 3 düze gelince birincisini ördüm. Bir artırma yaptım. Bir düz ördüm. Bir artırma yaptım. Son düz ilmeğimi de ördüm. 5 ilmek elde etmiş olduk. 3 ilmekte 2 de artırma yaptık. 5. Devamında 2 ilmek ters. 3 düze gelince birinci düzümü ördüm. Bir artırma yaptım. İkinci düzümü ördüm. Bir artırma yaptım. Üçüncü düzümü de ördüm. 5 ilmeğimiz oldu burada. Kenarda 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde 2 düz, 5 ters ilmeğimiz var artık. 2 düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz. Burada 5 ters ilmeğimiz oldu artırmalarla. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. 2 düz, 5 ters örerek arka yüzünde devam edelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şimdi bu düzleri kapatacağız. Eksiltme yapacağız yani yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Terslerimizde başka işlem yok. Yine ters olarak örüyoruz. Geldik şu 5 düz ilmeğe. Önce 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Burada kesme işlemi yaptım. Ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın şu ortadaki ilmeğimi ördüm. Şimdi bu 2 ilmeğimin de yerini değiştiriyorum. Bakın arkadakini öne aldım, öndekini arkaya aldım. Sağa doğru kesme işlemi yaptım. 2 ilmeğimi düz örerek sağa doğru kestim. Yine burada 3 ilmeğimiz kaldı. 2 ters ilmek ördüm. 5 düzü şöyle tutuyoruz. Önce 2 ilmeğimizi keserek tek ilmeğe düşürdüm burada. Bir düz ördüm. Diğer 2 düzümün de yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde aldım. Öndekini arkaya, arkadakini de öne ve ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. 2 ters ilmek ördüm. 2 düz ilmeğimi sola doğru kestim. Bir düz ilmek ördüm. Şimdi bunların yerini değiştiriyorum. Ve sağa doğru kestim. Öncekini sola kestim. Sondakini de sağa doğru kesiyoruz. 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Altıncı sıra arka yüzünde yine 2 düz 3 ters örerek devam ediyoruz. Yani burada bakın 2 düzüm var, düz olarak örüyorum. 2 düz 3 ters, terslerimizi ters, düzlerimizi düz örerek arka yüzünü tamamlayalım. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Bakın şöyle yarım gibi görünebilir ama birinci sırayı yaptığımızda burada şu 3 ilmeği kapatmış oluyoruz. Birinci sıranın başlangıcı bu modelin de tepesinde kapatılmış olacağız. Yani o şekilde yaparsak. İsterseniz bir kez daha kuralım.
Bu bir kez kurmuş olduk. Şu şekilde bakın modelimiz. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 2 ters ilmeğim var. Ters olarak ördüm. Şu 3 düze gelince 3. düzümü aldım. Diğer birinci ve ikinci düzün üzerinden geçirerek bıraktım. Burada bir ilmek eksilmiş oldu. 2 ilmeğimiz kaldı. Bir düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi de tekrar düz ördüm. Yine 3 ilmek elde ettik burada. 2 ters ilmek. 3. düzümü aldım. Diğer ikisinin üzerinden sağa doğru şöyle geçirdim ve bıraktım. Birinci düzümü ördüm. Düz olarak bir artırma yaptım. Devamındaki düz ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. Burada ne artma ne eksilme oldu. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. İkinci sıra arka yüzünde 2 düz, 3 ters. Yani zaten düzlerimiz belli. Diğer 3 ilmeğimiz de ters. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek. Geldik şu 3 düze. Birinci düzümü ördüm. Bir artırma yaptım. İkinci düzü ördüm. Bir artırma yaptım. Son kalan düz ilmeğimi de ördüm. Burada 3 ilmekten 5 ilmek çıkarmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimiz oldu. Devamında 2 ters ilmek örelim. 3 düze gelince birinciyi ördüm düz olarak. Bir artırma yaptım. İkinci düz ördüm. Bir artırma yaptım. Üçüncü düz ördüm. 2 ters ilmek. Bir düz, bir artırma, bir düz, bir artırma. Üçüncü düzü de ördüm. 3 ilmekten 5 ilmek çıkardım. Kenarda 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzünde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani olduğu gibi hemen kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmeğimiz var. 5 ters. 5 ters ilmek örerek devam ediyorum. 2 düz, 5 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim ters. Ters olarak ördüm.
Geldik şu 5 düz ilmeğe. Önce bu ikisini sola doğru düz örerek kestim. Devamında bir düz ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeğimin de yerlerini değiştiriyorum. Çünkü sağa doğru kesme işlemi yapacağım ben. Son ilmeğimi öne aldım, arkadakini öndekini de arkaya alarak 2 ilmeğimi düz ördüm ve bakın burada 3 ilmeğe tekrar düştü. 2 ters ilmek, aynı işlem, 2 düzümü alarak kestim. Bir düz ilmek ördüm. Kalan 2 düzümün de yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme işlemi yapacağım. Ve ikisini bir alarak kestim. İki ters ilmekle sıramı tamamladım. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmekleri olduğu gibi, yani düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters. Son sıramız. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Model hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Güzel. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay. Bu tür iplere de gayet güzel yakıştı. Evet, sıramı tamamladım. Bakın 2 kez kurulmuş oldu model. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel modellerden. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Hemen onu göstereyim size. Bunu da daha önce sizin için hazırladım. Bakın bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce hazırladım. Modelimizin arka yüzü de şu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Ön yüzden de böyle arkadaşlar. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz. Şöyle kabarık, dantel gibi güzel, zarif görünen bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Daha farklı ipler kullanarak her türlü örgü projelerinizde kullanabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Modeli bitirdiniz, yani örgünüzü bitirdiniz. Kapatacaksınız, kesme işlemi yapacaksınız. Birinci sırayı yaptıktan sonra kesme işlemi yapın. Şöyle dilim yarım kalmasın. Birinci sırayı yaptıktan sonra kesme işleminizi yaparak örgünüzü tamamlayabilirsiniz. Daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Evet, şöyle bırakayım. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.